gidiyoruz? Bugün Halong Bay'a gidiyoruz. Halong Bay. Doğru söylüyorumdur diye ümit ediyorum. Neyse, ne burası diyecek olursanız adaları görmeye gidiyoruz aslında, Vietnam'daki adaları. Burası UNESCO'nun miras bıraktığı yerlerden biri arkadaşlar. Uykum açılmayınca böyle oluyor galiba. Neyse, buraları kırparatırız. Ben hangi ülkedeyim? Dur, gelecek aklıma. Ülkedeyim ben. Vietnam. Vietnam buldum. Beni alkışlayabilir misiniz lütfen? Çok zor bir şey başardım. Şimdi arkadaşlar, ben kendi imkanlarımla Halong'a geldim. Ancak 10 dolar gibi bir ücrete Hanoi'den sabah 7-8 gibi alıp buraya araçla getiriyorlar. Yani illa sizin buraya gelmenize gerek yok. Benim vaktim bol olduğu için, böyle biraz da buraları görmek istediğim için kendim geldim. Aynı gün alıyorlar, tekneyle gezdiriyorlar. Sonra aynı gün tekrar geri dönüyorlar. Bilginiz olsun. Yani illa Hanoi'den kalkıp Halong'a gelmenize gerek yok. Şimdi buraya geldik. Şimdi böyle bir marinadayız. Bunların hepsi tur gemisi arkadaşlar. Ve gerçekten kalabalık oluyor. Aynı zamanda böyle alışveriş yapabileceğiniz sol tarafınızda tezgahlar da var. Yani bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Vietnam çakma ürünler konusunda inanılmaz iyi. Ben şimdiden söyleyeyim. Keşke diyorum, keşke böyle çantamda yer olsa ve bir şeyler alabilsem. Ama çantamda hiç yer yok. Şimdi arkadaşlar bu tekneyle gidiyoruz. Tekneyi göstermek istiyorum. İçeri girdiğimde de anlatacağım ama gayet güzel. İçeride bilmiyorum, yemek yenilecek yerleri görüyor musunuz? Bu arada yemek dahil fiyata. Ben 1800 TL gibi bir rakamı tuttum. Bilginiz olsun. Gün boyu buradayız. Terlikle gelmeyin. Kadın üşüyordu. Magnolia. Yes. And Clara. Magnolia. Hello. Thank you. Good morning. Good morning. Öğlen oldu arkadaşım. Neyse, dur, söylenmeyeceğim. Her şeye söylenmemem gerekiyor. Tekneyi göstereyim. Kaptanımız tütün ürünü içiyor. Hello. Evet. Şimdi arkadaşlar başlarken şöyle yemeklerimizi getirdiler. Öncesinde soruyorlar ne yiyeceksin diye. Deniz ürünü mü, et mi? Ben deniz ürünü tercih ettim. Ve bunların hepsi yemeğe dahil. Deniz ürünü yemek istemeyen de et yiyebiliyor. Böyle arkadaşlar. O zaman şimdi enerjimiz yerine geldi. Gerçekten kendime geldim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu çok fazla tur gemisi var. Yani sürekli buraya insanlar gelip gidiyor. Yemekleri de gördünüz. Bu arada gerçekten çok lezzetliler. Ben tavsiye ederim. Tek başına ne kadar eğlenceli burası biraz tartışılır yani. Şu an mesela yanımda arkadaşlarım olsun, iki sohbet edelim ya da bir sevgilim olsun, iki sohbet edelim diye düşündüm. Tek başına bir düşünülür. Çünkü çok durağan gidiyor. Yemek yiyorsun, oturuyorsun, izliyorsun. Ekstrem bir şey yok. Neler varmış buralarda? Az ileride sahil var. Denize girebiliyorsunuz ama hava serin olduğu için giremiyoruz. Yani böyle bir tura katılacaksınız. Sıcak hava olması biraz tercih sebebi. Bu arada bu adalar kireç taşından oluşuyor arkadaşlar. Zamanla yağmur,
rüzgar gibi doğal afetlerin sonucunda bu yapılar bu hale gelmiş. Bu da kısa bir bilgi. Ne demiştik burası için? İnen ejderha. Yani Vietnamlıları tanrıları korumaları için ejderhalar gönderdiği ve bu ejderhaların yakut, işte mücevher gibi şeyleri tükürüp bu kayaları oluşturdukları rivayet ediliyor. Ne yapalım, çıkalım mı yukarıya? Hadi çıkalım. Sahilde gördüğünüz üzere aslında çok güzel. Ancak hava soğuk. Ama bu köpeği kim getirdi acaba buraya? Ne diyorsunuz? Adaya köpek bırakmak ya da adada yaşayan bir köpek olmak. Şimdi arkadaşlar daha fazla yukarı çıkılıyor ancak ben çıkmayacağım. Çıkmayı düşünmüyorum şahsen. Sonuçta gördük. Geri inebiliriz diye düşündüm. Neyse ki dönüş yolu şu an daha az kalabalık. Ya zaten gördüğünüz üzere kitle hep emekli tayfa. Emekli tayfaya bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani hani onu da söyleyeyim. Hep gezin. Lütfen hep gezin ve mutlu olun hayatta. Gençleri de bir rahat bırakın. deyip kendime hedef göstermeyeceğim. Devam edelim. Ve gelenler de var hala. Neyse arkadaşlar, ben gidip oturacağım gemimde. Belli oldu. Asıl emekli olan benim. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geldik. Şöyle bambularla, kanolarla veya hız tekneleriyle gidebiliyorsunuz. Ben kano istedim. Ancak tek başıma olduğum için en az 2 kişi binilebiliyormuş. O sebeple bambuya bineceğiz ve şuradaki mağaranın içine gideceğiz. Bambu dediğim bu. Gayet okey. Yani kanoyu tercih ederdim. Açık ve net. Ancak tek geziyoruz. Hani iyi ve kötü yanları tek gezmenin. İyi yanları da var. Böyle yönleri de var. Şimdi buradan bir can simidi alacağız. Ben yüzme biliyorum ya diye böyle kendime atasım var ama çok da bir önemi yok. Gidiyorum. Ben niye atlıyorsam direkt buradaki bütün insanlar buna bilecek. Ya kanolar daha güzel ya. Kesinlikle. Tekrardan selam. Şimdi şöyle göstereceğim. Bizim bambu sürücümüz. O nereye sürerse oraya gidiyor olacağız. Böyle memnuniyetsiz gibi görünmek istemiyorum ama yani gözüm kaldı o kanolarda, açık söyleyeyim. Şöyle göstereyim nereye doğru gittiğimizi.
Em không muốn bonus em vậy nha. Sallanıyor. Holy macaroni and cheese. That's a monkey, right? Yeah. Yes, that's a monkey, very much so. Arkadaşlar son ziyaret edeceğimiz yere geldik. Bir mağaraya gireceğiz. Böyle bir sıramız var. Merdivenlerden çıkacağız. Yine bir önceki yer gibi kalabalık. Bir de yağmur başladı. Öyle. Dinlene dinlene gidiyoruz. Bayağı da yoğun yağıyor yağmur. Şimdi arkadaşlar girmeden önce bir göstermek istedim. İlk önce burada bir manzarayı görmeniz gerekiyor. İnanılmaz değil mi? Yani bütün geziye bu manzara değer. Ondan sonra böyle bir mağaraya giriyoruz. Meraklıyım. Devam edelim. İçeride çok yoğun bir koku var. Kokuyu tam olarak anlatamıyorum. Ama çok da iyi koktuğunu söyleyemem. Daha önce mağaraya gittim. Hiç böyle bir koku almamıştım. Bir yere giren bir vatandaş. Şakacı. Suyun böyle ne kadar berrak olduğunun farkında mısınız? Güzel bir yere çıktık. Daha geniş bir yer. Benim bir şey dikkatimi çekti. Onu söylemek istiyorum. Sarkıtlar yukarıdan damlayan o mineralli suların oluşturduğu yapılara sarkıt deniyor. Yani bunlar. Dikitlerse işte yerden o sarkıtların altında damlayan suların oluşturduğu böyle yukarı doğru olan yapılarda dikitler deniliyor. Mesela burada. Bakın bu değil. Mesela daha önce benim gittiğim mağaralarda bilenler lütfen daha detaylı yazabilir. Daha önce gittiğim mağaralarda aktif olduğunu görmüştüm. Yani sürekli olarak suların damladığını görmüştüm. Ancak burası sanırım aktif olarak devam etmiyor. Mesela şu bir dikit. Şuna sarkıt diyemeyeceğim çünkü ne olduğundan çok emin değilim. Anladığım kadarıyla burada hala mağara oluşumu devam etmiyor. Şöyle göstereyim. Şuradan geldik zaten. Normalde böyle bu taşların ıslak oluyor olması lazım. Tabii aktif devam ettiği durumlarda demek ki şöyle oluşan yapıları size de göstereyim. Ne kadar şahane. Ya bunların hepsi az önce bahsettiğim gibi o mineralli suların zamanla damlaya damlaya oluşturduğu yapılar arkadaşlar. Tavanda böyle görünüyor. İşte daha güzel bir yere çıktık arkadaşlar. Hadi buradan spoil vermiş olayım. Bunları gördükten sonra canım nereye gitmek istedi biliyor musunuz? Neyse söylemeyeceğim. Hep beraber gider gezeriz. Ama Türkiye'de bir yer. Yani burası nereyi andırıyor? Yorumlarda yazın. Türkiye'ye ilk döndüğümde belki ilk ziyaret edeceğim yer olacak. Yine böyle tarihi bir yer. Tahminleri alayım. You only pay money if you want to buy the thing. Baksanıza yapılara.
Bu arada arkadaşlar Türkiye ile ilgili inanılmaz böyle aklımda planlar var. Türkiye'ye elbette geri döneceğim. Yani ne kadar yakın bir tarih olur onu bilemiyorum. Ancak Türkiye ile ilgili gerçekten kafamda çok güzel şeyler var. Biz böyle ilerleyeceğiz. Ay. Şimdi arkadaşlar turu bitirdik. Mağaradan çıktık. Mağaradan çıktık demek de bir garip geliyor. Neyse mağaradan çıktık. Artık tekneye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra bizi bırakmış olacak zaten. Yani öğlen 12'de başlayıp akşam 6'ya kadar böyle bu kadar çok yer gezmek keyifli miydi? Evet keyifliydi. Yapılır mı? Kesinlikle yapılmalı. Burada artık videoyu kapatalım. Mağaranın tamamını gezdirmedim bilerek ki buralar gelip kendi gözünüzde görmeniz gereken yerler kesinlikle. Zaten bu yağmurdan sonra o oluşan toprak kokusuna inanamazsınız. Neyse arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Ay.